Videomuzun ana kaynaklarından 19. yüzyıl siyasi tarihi ve 20. yüzyıl siyasi tarihi kitaplarını set olarak takipçilerimizden 3 kişiye kronik kitap aracılığıyla hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için kanala abone olup açıklamadaki linkten çekilişe kayıt olabilirsiniz. Kronik Kitap ve DFT Tarih ortaklığıyla kaliteli tarihin keyfini çıkarmak için bizleri takipte kalın. 1789 yılında dünya tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşti. Fransa monarşisi temelinden sarsılmış, pek çok şey değiştirecek olan ihtilal ateşi tüm ülkeyi sarmıştı. İhtilal her yeni adımı ile monarşiyi zayıflatıyor ve asırlardan bu yana kökleşmiş kurumları yıkıyordu. Bunun yanında ihtilal, yeni bir dünya vizyonu ve bir devlet anlayışı ortaya çıkarıyordu. Pekala, bu yeni fikir akımları Avrupa'nın diğer toplumlarını da etkileyebilir ve Fransızlardan esinlenerek başka toplumlarda kral ya da imparatorlarına karşı harekete geçebilirlerdi. İşte bu korku bir anda tüm Avrupa hükümdarlarını sarıverdi. Avrupa ülkeleri ihtilal Fransa'sına karşı cephe alınca kıtada hava bir anda bulutlandı. Görünüşe göre şimşekler çakacak, yıldırımlar düşecek ve kıta Avrupa'sında yağmur başlayacaktı. Fransa Kralı 16. Louis'nin ihtilalcilerden kaçma teşebbüsü ve Haziran 1791'de yakalanması, savaşa evrilecek sürecin ilk adımı oldu. Avrupa liderleri ilk kez bir kralın ayaklanan bir milletin önünde aşağılandığını görüyordu. Bu, onları dehşete düşürdü. Bir şey yapmalıydı, yoksa hepsinin sonu 16. Louis gibi olabilirdi. Bu olaya tepkisini ilk koyan Prusya ve Avusturya oldu. Rus çariçesi de bu ikiliyi devamlı kışkırtıyordu. Çariçenin amacı bu iki devlet Fransa ile uğraşırken Polonya topraklarından arzuladığı lokmayı yutmaktı. Sardunya, İspanya ve Napoli kralları da devrimcilere karşı girişimde bulunulmasını istiyorlar, fakat daha küçük çaplı ülkeler olduklarından çekiniyorlardı. İngiltere ise şimdilik ortamı koklamakla yetiniyordu. Osmanlılarsa Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaştan daha yeni çıkmıştı ve kendi yaralarıyla ilgilenmekteydi. Saksonya'da toplanan Prusya Kralı ve Avusturya İmparatoru, bir bildiri yayınlayarak Fransa'ya müdahale edilmesi gerektiğini kararlaştırdı. Bildiride monarşinin diriltilmesinden söz edilmesi ve hele kralcılardan bir ordu kurulmak istenmesi, ihtilalcileri kızdırdı. Fransız Yasama Meclisi'nde savaş taraftarları artmaya başladı. Mecliste savaş görüşmeleri yapılırken Avusturya ve Prusya resmi olarak müttefik oldular. İhtilalcilerin ultimatomlarına 2. Leopold yerine geçen 2. François cevap bile veremeyince Fransa, Nisan 1792'de Avusturya ve Bohemya Kralı 2. François'ya savaş ilan etti. Yeni yapılan anlaşma gereği Prusya da Avusturya'nın yanında savaşa girdiğini açıkladı. Ve böylece Fransız devrim savaşları başladı. Fransa savaşa perişan bir vaziyette girdi. Elde düzenli bir ordu yoktu. İhtilalden sonra asiller ordudan çıktığı ya da çıkarıldığı için subay ihtiyacı had safhadaydı. İhtilalin ardından kurulan Garde National kıtaları ise disiplinsiz, düzensiz ve tecrübesizdi. Hükümette ise para ve askerleri donatacak imkan yoktu. İttifak ordusunun başkomutanı Prusyalı General Duc de Brunswick, birlikleriyle Fransa sınırlarını aşıp karşısına çıkanları yendikten sonra Paris'in yolunu tuttu. Fakat ittifak ordularının ilerleyişi bundan sonra yavaşladı. Çünkü amaç Fransa'yı işgal değil, ihtilalcileri caydırmaktı. Ek olarak Avusturya'da askeri açıdan iyi sinyaller vermiyordu. Avusturya daha bir yıl önce Osmanlı ile savaştan çıkmış ve yorgundu. Üstüne bir de Rusya'nın fırsatçılığı vardı. Almanlara gazı veren Rusya, onlar batıda savaşırken Osmanlı ile savaşı bitirip Polonya üzerine yoğunlaşınca, Avusturya ve Prusya'nın odağı bir anda buraya kayıverdi. Bu sebeplerden dolayı Duc de Brunswick, ilerlemek yerine bir bildiriyle karşı tarafa gözdağı vermek istedi. 28 Temmuz 1792'de yayınlanan bildiride general, Paris ve Fransız halkından krala itaat etmelerini istedi. Bu hamleyle farkında olmadan ittifak güçleri kendi topuklarına sıkmıştı. Bildiri, kızgın ihtilalcilerin Fransız milliyetçiliğini ve vatanperverliğini harekete geçirdi. Danton hükümeti bütün Fransızları orduya katılmaya davet etti
ve büyük bir seferberlik ilan etti. Benzeri daha önce görülmemiş bir şekilde genç yaşlı demeksizin her Fransız orduya koşmaya başladı. İhtilalin doğurduğu yeniliklerden birisi de aslında buydu. Yurttaş asker fikri ortaya çıkmıştı ve Fransa'nın Avrupa'ya karşı en büyük kozu da bu olacaktı. Yenilenen kanla beraber Fransızlar 20 Eylül 1792'de Valmy Muharebesi'nde Brunswick'in ilerleyişini durdurdu. Bu onların savaştaki ilk büyük galibiyetiydi. Aynı günlerde toplanan yasama meclisi de artık monarşiyi tamamen kaldırıp cumhuriyeti ilan etti ve Fransız ordusuna ihtilal fikrini yayma görevini verdi. İşte şimdi işler daha da kızışmıştı. Valmy'den sonra Fransız orduları meydanda başarılı olmaya başladı. Kasım 1792'deki Jemappes Muharebesi'nde Avusturyalıları yenip bugünkü Belçika'yı ele geçirdiler. Başka bir Fransız ordusu da Mainz şehrini işgal ederek Ren'in sol kıyılarına indi. Güneydoğuda da Fransızlar Nice ve Savoy kontluğunu aldı. İşler iyi gidiyor, Vive la Nation nidaları savaş alanlarında yankılanıyordu. İhtilali yayma fikriyle yanıp tutuşan Fransızlar tüm Avrupa'yı karşılarına alarak ateşe odun atmaya devam etti. Yeni rejimin ilk meclisi konvansiyon, Kral 16. Louis'nin başını 1793 başında giyotine sürdü. Kralın idamı ve yaşananlar İngiltere'de büyük endişe yarattı. İhtilalciler fazla ileri gitmeye başlamıştı. İngilizlerin işe karışacağını gören Fransa, vakit kaybetmeden yılın başında Britanya ve Hollanda'ya savaş ilan etti. Takiben İspanya, Hollanda, Napoli, Toskana, Venedik ve Papa da Fransa'ya karşı savaşa dahil oldular. 4 yıl önce bir vergi meselesinden başlayan olaylar, bir anda tüm kıtayı içine alan koca bir savaşa dönüştü. Birinci koalisyonun teşekkülüyle Fransa'nın durumu yeniden kötüleşti. Yenilgiler başladı. Fransa Belçika'dan atıldı. İhtilal kuvvetleri Ren Nehri'nin sol kıyılarından çekildi. Koalisyon, Alpler, Pireneler ve Alsas-Lorraine yönünden Fransa'yı işgalle başladılar. İktidardaki Girondinler kötü bir savaş idaresi sergiliyordu. Sınırdaki askerler itaatsiz, generaller ehliyetsiz ve savaş bakanları yetersizdi. Hatta Savaş Bakanı Dumouriez Avusturya'ya kaçtı. İşler Fransa için yeniden tepetaklak oldu. Dıştaki sıkıntılar içeriye de sirayet etti. Yıl içerisinde Vendée bölgesi, Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nimes, Montpellier, Cannes ve Toulon gibi pek çok yerde kralcılar ve ılımlı cumhuriyetçiler isyan etti. Ülkede çok şiddetli iç savaş başlamıştı. Tam da bu sıralarda üyeleri arasında Robespierre ve Marat'ın da olduğu radikal cumhuriyetçi Jacobenler iktidara geldi. Kötüye gidişi durdurmaya amaçlayan Jacobenler bunu kendi yöntemleriyle yapmaya karar verdi. Anayasayı kaldırıp ihtilal mahkemelerini kurdular. Her türlü kişi hak ve özgürlüğünü rafa kaldırdılar. Kendilerine muhalefet eden herkese acımadan giyotine yolladılar. Onlar acımasızlaştıkça isyanlar artıyor, isyanlar arttıkça onlar daha da acımasızlaşıyordu. Vatansever duygularla başlayan devrim, sonunda birbiriyle vahşi bir şekilde yarışan liderlerin kana susamış mücadelesine dönüşmüştü. Fransa'yı ne cumhuriyetçiler ne de kralcılar yönetiyordu. Fransa'yı yöneten tek şey terör ve kaostu. Nihayetinde bu isyanlar Paris hükümeti tarafından şiddet kullanılarak da olsa kontrol altına alınmaya başlandı. Nantes, Cannes, Bordeaux, Marsilya ve Lyon gibi kentlerdeki isyancılara boyun eğdirildi. Pek çok şehirde kitleler katledildi. Hatta hızını alamayan konvansiyon şehirlerin ismini dahi yeryüzünden silmeye kalktı. Marsilya, Villafranchi, Lyon, Ville-Saint-Neuve oluverdi. Başarıya ve Paris'te Robespierre'in radikal rejim düzenine rağmen Cumhuriyet bu sefer Toulon'da şiddetli bir isyanla karşılaştı. Şehirdeki muhalifler çevre şehirlere yapılanları görünce isyan edip kentteki Jacoben ve Cumhuriyetçileri asmış, üstüne İngiltere'den yardım istemişti. İngiltere'nin Akdeniz filosu Lord Hood önderliğinde bu önemli liman şehrine doğru harekete geçti. Kısa süre sonra İspanya'dan gemiler ve Napoli ile Sicilya'dan gelen askerler de Ağustos 1793'te şehir limanına vardı. Toulon,
İngiliz çıkarları için çok iyi bir fırsat yaratmış oldu. Onlar bu noktayı ellerinde tutmanın zaferi getireceğine inanıyorlardı. Bir yandan isyanlarla, bir yandan ekonomik krizle, bir yandan da kapıdaki düşmanla uğraşan Jacobenler, Toulon'u cezalandırmak için kolları sıvadı. Koalisyon güçleriyle ve Toulonlularla ilk mücadeleye girişen Marsilya'daki isyanı bastıran Jean-François Carteux oldu. General Eylül ayında şehrin etrafını temizleyip kuşatmayı başlattı. Fakat generalin elinde gerçek anlamda profesyonel bir subay kadrosu yoktu. Kaldı ki kendisi bile asker değildi. Emri altındaki az sayıda gerçek subaydan biri olan topçu komutanı yaralanınca yerine birisinin tayin olması gerekti. Merkezden önerilen isim, Korsikalı topçu subayı Napolyon Bonaparte'tı. Ağustos-Eylül gibi kuşatma başladığında koalisyonun yaklaşık 17 bin askeri varken Fransızların 35 bin civarı askeri vardı. Fransızlar şehri ve limanı 3 tarafından kuşattılar. Fakat generallerinin askeri olmayışı çok fazla hata yapmalarına neden olmaktaydı. Kuşatmanın uzaması sonucu komutanlar bir bir değişti ve sonunda General Jacques-François Dugommi başa getirildi. Koalisyon ise şehre ve bölgedeki tepelere hakim olmasına rağmen asker sayısı bakımından az olduğu için ilerleyemiyordu. Ama düşman tarafından limandan atılma tehlikesi de yaşamıyordu. Herkesin şehri düşürmek için planlar kurduğu sırada tüm fikirleri değiştiren topçu kumandanının sözleri oldu. Korsikalı İtalyan bir ailenin oğlu olan Napolyon, kuşatma boyunca emirler yağdırıp sürekli koşuşturmuş, her koşulda özveriyle çalışması sayesinde komutanlarının takdirini kazanmıştı. Jacobenlere yakınlığı ile bilinen bu topçu subayı, ihtilalin getirdiği rüzgarı arkasına alıp yükselmeye ve hayallerini gerçekleştirmeye çok hevesliydi. Binbaşının planı çok basitti. O, hem iç hem de dış limana hakim La Grace burnunu alın, gemileri defedin. O zaman geride asker kalmayacaktır diyordu. Paris'ten gelen temsilciler onun planına gülerken, General Dugommi planın işe yarayabileceğini düşündü. General inisiyatifi genç komutana bırakıp planın tatbikine onay verdi. 17 Aralık 1793 gecesi Napolyon topçularına ateş emri verdi. Topçular yağmur altında yoğun bir şekilde La Grace burnundaki mevzileri dönmeye başladı. Kısa süre sonra Fransızlar komutanlarının emriyle süngü takıp hücuma kalktılar. Var güçleriyle saldıran ihtilal askerleri düşmana ağır bir darbe vurdu. Hemen arkasından binbaşı Napolyon'un önderliğinde ikinci dalga hücuma geçti. Tepelerde geçen şiddetli çatışma sırasında binbaşının atı vurulurken kendisi ise kalçasından yaralandı. Ölümün eşiğinden dönen Napolyon ve askerleri nihayetinde İspanyol ve İngilizlerin aylardır tuttuğu mevzileri ele geçirmeyi ve onları geriye atmayı başardı. Napolyon'un planı işe yaramış ve düşman savunması çökmüştü. Amiral Hood limanı ve şehri hemen boşaltması gerektiğini, yoksa gemilerin vurularak yok edileceğini anladı. Evet, koalisyon filoları bu andan itibaren Napolyon'un topçularının menzilindeydi ve ateşe başlanırsa filolar tamamen kaybedilebilirdi. 18 Aralık'ta çok sayıda Toulonlu mültecinin de yer aldığı İngiliz donanması, Cumhuriyetçilerin top ateşi altında şehirden uzaklaştı. Zafer Fransızlarındı. Jacobenler şehir halkını en ağır şekilde cezalandırma yoluna giderken, İngilizler ise büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anladılar. Toulon üzerinde ülkedeki tüm isyanlar desteklenebilir, belki de ihtilal bile devrilebilirdi. Fakat bu başarılamamıştı ve bunu engelleyen kişi düşük rütbeli topçu subayı Napolyon Bonaparte'tı. Toulon kahramanı olarak anılmaya başlayan genç binbaşı bir anda Tuğgeneralliğe yükseltildi ve daha 24 yaşındaydı. Jacoben lider Robespierre'in kardeşiyle olan arkadaşlığı, sıçrayışının bu denli büyük olmasına sebep olmuştu. Lakin bu arkadaşlık kısa süre sonra başına belalar açtı. 1794 yılında Jacobenlerin iktidardan indirilmesinin ardından hapse atıldı. Zafer meydanlarında başına defne yapraklarından taçlar takılan Napolyon, bir anda bileklerine prangalar takılarak hapis köşelerinde unutulmaya terk edildi. Bakalım 25 yaşındaki Napolyon ileriki süreçlerde neler yaşayacak, ne tür maceralara yelken açacaktı? Napolyon Savaşları serisinin devam videoları arada gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için kanala abone olup bildirim çanına tıklayabilirsiniz.